Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere canım börek istedi fakat açmak istemiyorum. İşte size göre tam bu tarif. Açmadan börek yapıyoruz arkadaşlar. Hem ekonomik hem lezzetli olacak böreğimiz. Bunun için malzemelerimiz 250 gram kıymam var. Bu kıymamı ben tam 2,5 katına çıkaracağım. Lezzet artırıcı patlıcan kullanıyorum. Kuru soğanım var, maydanozum, kapya biberim, yeşil biberim var, zeytinyağım var, baharatlarım var. Şimdi öncelikle kıymamı kavurarak başlıyorum. Çünkü kıymamın soğuk olmaması gerekiyor. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, kıymamı bakın güzel kavurdum. Küçücük parçalara ayrıldı. Bu aşamada ince doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum arkadaşlar. Ve soğanım eriyip yumuşayana kadar ikisini birlikte kavurmaya devam ediyorum. Patlıcanımı öncelikle şöyle baş kısmını kesiyorum. Sonra 4 adet şerit atıyorum. Arkadaşlar şöyle incecik olması gerekiyor. Yarım santim inceliğinde patlıcanımızın. Ki şimdi kavuracağız. Kıymanın içerisinde görünmeyecek şekilde. Şimdi kuşbaşı et gibi oluyor bu. İnce olursa patlıcanlar. Bu şekilde arkadaşlar. Mümkün olduğunca ince olsun arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Soğanlarımız da yumuşacık oldu. Bu aşamada artık ince doğramış olduğumuz, mümkün olduğu kadar ince doğrayın arkadaşlar patlıcanlarınızı. Patlıcan kıymaya çok yakışıyor. Hem lezzet veriyor, hem iki katına kıymanız çoğalıyor. Hem ekonomik hem lezzetli bir tarif sunuyorum sizlere. Açmadan börek yapıyoruz bugün. Pratik. Ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte patlıcanlarımın erimesini bekliyorum. Patlıcanlarımız da arkadaşlar yumuşadı. Bu aşamada yarım kaşık, çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bakın patlıcanlarım yumuşacık eridi. Bu tarifte patlıcanların iyi pişmesi gerekiyor. Patlıcanların piştiğine emin olduk. Biberlerimizi ilave ediyoruz. 1 kapya biber, 5 adet yeşil biber, sivri biber. Şimdi biberlerimizin de yumuşamasını bekliyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bir 4 dakika falan yeterli. 1 su bardağı suyum var. 1 tatlı kaşığı tuzum. 2 yemek kaşığı sıvı yağım. Zeytinyağı, dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. 2 su bardağı unum var. Fakat önce 1 su bardağı ile çırpacağım. Sonra ikincisini ilave edeceğim. Ben blender kullanıyorum. Kolay oluyor. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş hamurumuzu hazırlıyoruz. Şimdi ikinci su bardağı suyumu ilave ediyorum. 1 bardak daha un ilave ediyorum. Şimdi tekrar çırpıyorum. Üçüncü su bardağı suyumu ilave ediyorum. Üçüncü su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı unla arkadaşlar kıvam bu. Bu yoğunluğu çok düşük. Bozadan bir kıvam daha açık olacak. Boza kadar koyu olmayacak. Şimdi ben un ilavesini yapıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un gidiyor bu tarifte. Arkadaşlar kıvam bu bakın. Bozadan daha açık. Yoğunluk bu şekilde. Şimdi 15 dakika dinlenecek.
Kıymamızın da bu arada soğumasını bekliyoruz. Bu aşamada doğramış olduğumuz maydanozlarımızı da ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapıyoruz. Şu anda ocağın altını kapadım. Kıymamızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. 5 dakika sonra bakın hamurum nasıl yoğunlaştı. Bir paket kabartma tozu koyuyorum içerisine. Kabartma tozunu iyice karıştırdıktan sonra 2 tane yumurta ilavem var. Yumurtayı sonradan ilave etmemin sebebi havalar çok sıcak arkadaşlar. Yumurta içerisinde ağırlaşma yapıyor. O yüzden yumurtayı son anda ilave ederseniz daha sağlıklı bir hamur elde etmiş olursunuz. Şu şekilde iyice yumurtayı da karıştırdıktan sonra hamurumuz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarifi ben genelde akşam yemeği olmadığı zaman evde yapıyorum. Bir de kahvaltıya da çok güzel oluyor. Şimdi buzdolabında iyice soğuttum ben kıymamı. Mutlaka soğutun. Soğuk olması gerekiyor. Şu şekilde açmak yok. Kolay kıymalı patlıcanlı böreğiniz bu şekilde enfes bir şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Kıyma ve patlıcanlar piştiği için arkadaşlar yani malzememiz hazır. Tepsiye dökeceğim. Şöyle biraz daha karıştırayım. Her yerine eşit şekilde hamurumuzun kıyma geçsin. Şu anda hazır. Tepsinin ortasından başlayarak dökmeye başlıyorum. Ki doğal kendi şeklini versin bakın. Tepsimizi şu şekilde. Patlıcanlı, kıymalı böreğimiz enfes bir şekilde hazır. Kolay tarif ama lezzetli. Hem yemek olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben fırınımı açtım. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişmeye gidiyor arkadaşlar. 10 dakika oldu, fırınım açık. Sıcak fırınımıza böreğimiz gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir kase yoğurdumu kavanozumun içerisine boşaltıyorum. Bir çay kaşığı tuz. Tuz ölçüsü size kalmış. 3 adet küçük salatalık doğradım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Nane, taze nane. 6-7 dal taze nane doğradım. Üzerine soğuk su ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte blender yapıyorum. Böreğimizin yanına yeşil içecek çok fresh oluyor arkadaşlar. Bu tarifi size öneriyorum. Arkadaşlar blenderınızı böyle biraz üstüne koyarsanız, çekerseniz köpüklü yayık ayranı olur. Üzerine kaymak birikir. Bakın arkadaşlar yeşil içeceğimiz bu şekilde bakın hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu şimdi salatalı ve naneyi içinde çektiğim için arkadaşlar köpük de üzerine koyayım. Yayık ayranı gibi olsun. Bu şekilde çok fresh oluyor arkadaşlar. Böreğin, kıymalı böreğin yanına çok yakışıyor. Kıymalı böreğimiz pratik, açmadan pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Evet, böreğimiz soğudu. Şimdi kesip servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Şöyle ortasından size keserek göstereyim. Kağıdını da kesmişim. Bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle bir keseyim, içini göstereyim. Hatta şöyle ağzıma atıvereyim. Ay şahane olmuş. Süper lezzet patlıcanla. 5 dakikada hazır böreği sizlere öneriyorum arkadaşlar. 250 gram kıyma ile bir tepsi sebzeli, patlıcanlı, biberli, soğanlı böreğimiz oluyor. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Süper lezzet. Şöyle ağzınıza atıverin.
Arkadaşlar, böreğimizin yanında yeşil ayranla birlikte sizin için nefis ayranı da içiyorum. Şahane, ikisinin muhteşem uyumu. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, 5 dakikada pratik patlıcanlı kıymalı ekonomik böreğim. 250 gram kıymayla sebzeyle artırarak bir tepsi börek elde ediyoruz. Ve çok kolay, pratik. Özellikle çalışanlar bu tarifimi mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Yanında yeşil ayranla birlikte muhteşem bir lezzet sizleri bekliyor. Lütfen bu videomu izleyin. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.